Bu kutunun yapımında şöyle tuvalet kağıtlarının içinden çıkan kutuları kullandım. Bunun için bunu ben parçalara böleceğim. Şöyle 1,5 santim eninde parçalara böleceğim. Şöyle 8. Yani çok amaçlı olarak kullanılacak bir kutu yapıyorum. Şöyle. Bunu kesiyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar bunların hepsini hazırlayacağız. Evet arkadaşlar, takmaya başlıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Bunu böyle geçiriyorum. Sonra bir tane daha alıyorum. Onu da böyle geçiriyorum. Bir daha alıyorum. Bunu şunun içinden geçiriyorum. Şöyle. Bunu da bunun içine takıp çekiyorum. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde çek. Şöyle oldu. Bir tane daha alıyorum. Onu da böyle geçiriyorum. Bir tane de buradan geçiriyorum. Yine bir tane daha alıyorum. Bunu bunun içinden geçirip bunun arkadaşlar bir albenisi olmayacak. Yani neticede böyle dökülen bir kağıt, ama bunu yapmaktaki amacım, mesela evde yaz geldi şimdi. Önümüz yaz. Çocuklarınız sıkılıyor. Sokağa çıkamıyorsunuz filan. Biriktirin. Çocuklarınızın hem el becerileri artar bu işi yaparken. Hem eğlenirsiniz birlikte. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bunları istediğim boya gelene kadar takacağım. Arkadaşlar bakın. Bu boyu yaptım böyle. Bu şekilde. Bu boyu yeterli. Şimdi elini genişletmemiz gerekiyor. Elini genişletmek için de şöyle yapıyorum. Bunu bu şekilde takıyorum. Şöyle. Bir tane daha alıyorum. Bunu şurada içinden geçiyorum. Şurada bunun içinden geçiyorum. Şu vaziyette geçiyorum. Ve şunu yakalayıp bunun içine bu şekilde geçiriyorum. Bakın. İkinci karemiz oldu. İkinci sıramız daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar bir tane daha alıyorum. Onu şuna takıyorum. Şöyle. Sonra bunu bunun içine, şunun içine geçiriyorum. Sonra bir tane daha alıyorum. Bunu da şunun içinden, bunun içinden bu şekilde bunu da bunun içine geçirip çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar ikinci sıraların yapımını tamamlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar bu ikinci sırayı da böyle bu başa kadar getireceğim. Bu genişlik yetmezse bir üçüncü sırayı da aynı şekilde yapacağız. Evet bakın arkadaşlar. 2 sıra daha geldi. Şöyle 3 sıra yaptım. Şimdi artık dönerek üst katlarını yapmaya başlıyorum. Onun için ne yapacağım? Köşe yapacağım. Köşeyi yapmak için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu şuraya takıyorum. Şu vaziyette. Sonra şunu yakalıyorum. Bunu alıyorum ve şunun içine sokuyorum. Şöyle. Bakın ve çekiyorum.
şekilde çekiyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle çekiyorum. Bir tane daha alıyorum. Şuraya geçiyorum ve bunun arasını açıp şunu bunun içinden çıkartıyorum. Çektiğim zaman bakın arkadaşlar, burada şöyle bir köşe oluşuyor. Görüyor musunuz? Kırılma oldu burada. Bu şekilde bir kırılma oldu. Şimdi artık buna bildiğimiz yoldan şuraya kadar devam edeceğiz. Onun için ne yapıyorduk? Şuraya bir tane takıyorum. Şunu alıyorum. Buradan giriyorum. Bildiğimiz yoldan aynen şurayı yaptığım gibi burayı şu köşeye kadar yapıp gideceğim. Böyle. Şuradan açıyorum arayı. Çekip çıkartıyorum. Evet. Şuraya kadar geleceğim. Bakın arkadaşlar. Burada köşeyi yaptım. Aynen bu şekilde devam ettim. Bu köşeye kadar geldim. Şimdi bu köşede de yine ne yapacağız? Köşe yapmamız gerekiyor burada. Köşeyi ne yapıyordum? Şöyle şunu şuraya takıyordum. Şunu yakalıyordum. Şunun içinden geçiriyordum. Şu küçüğün içinden. Şöyle çekiyorum. Bir tane daha alıyorum. Onu da bunun içinden geçirip şunu da bunun içinden geçirerek bu şekilde çekiyordum. Ve ikinci köşemi de bu şekilde şöyle yapmış oldum. Sepetin alt kısımlarını yaptım. Tabanı yaptım. Köşelerini de yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. 3 tane böyle eninde, 7 tane de şu şekilde tabanda karelerim var. Şimdi şu 4 köşede kırma yaptıktan sonra artık arkadaşlar bunu örerken herhangi bir kırma işlemi yapmadan istediğimiz boya gelene kadar bu üst sırayı yapacağız. Aynen üst sırayı da bildiğimiz yoldan yapıyoruz. Bu şekilde tutuyorum. Şuradan bir tane daha alıyorum. İçinden geçiriyorum. Buradan bir tane daha alıyorum. Şunun içine takıyorum. Bunu bunun içine geçirip bu şekilde arkadaşlar şöyle sıkıştırıyorum. Bak, ikinci sıralarda bu şekilde gidecek. Şimdi buradan bir tane daha alıyorum. Bunun içine takıyorum. Bunu bunun içine geçiriyorum. Şunu şöyle çekeyim. Farklı tuvalet kağıtlarının ruloları olduğu için arkadaşlar boyutlarında farklılıklar oluştu. Ama siz eğer çocuklarınızla bundan yapmak ve kullanmak isterseniz 32'lik bir paket alın. Onun içinden çıkan şeyler, bu kartonlar kesinlikle aynı boyda olacaktır. Evet. Ve bunu arkadaşlar bu boylarını istediğimiz boya gelene kadar yapacağız. Bu kısımlarını bu şekilde kapattım. Bunları şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Şu vaziyette ya bunlar. Bunları şöyle şunu kırıyorum ve şu araya sokuyorum. Şöyle kırıp bu araya geçiriyorum. Bu şekilde bunları kapattım. Şu kısmını arkadaşlar şöyle üçgen olarak tamamladım. Yaptım. Burayı da şu şekilde yapıyorum. Şimdi önce şunu şöyle yakalıyorum arkadaşlar. Şunun içine böyle geçiriyorum. Sonra bunu kırıyorum. Bunun üstünden. Bu şekilde geçirdim. Aynı şekilde bunu da çekiyorum şöyle. Bunu yakaladım, kırdım. Şunun içine giriyorum. Bakın böyle bunu da çekiyorum. Bunu da bunun içine. Şöyle aynı yere. Bu şekilde. Şimdi en son kaldı. Bunu şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde kırıyorum.
şunu yakalıyorum. Bunun üstünü sıkıştırarak şu şekilde bu araya girdiriyorum. Sonra bunu yakalayıp bunu da bunun içine. Bu şekilde arkadaşlar bunları yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kutu bitti. Şu yerleri elimde şu şekilde boncuklarım var. Onlardan bir de süs yapayım istedim. Onun için şöyle iki taraflı bir bantım var. Bantı buraya böyle yapıştırıyorum. Şu mesafeye arkadaşlar. Şöyle ve kesiyorum. Çıkarttığım zaman şuralara da bu şekilde boncuklarımızı yapıştıracağız. Böyle, böyle ve böyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi videomun yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.